Mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. Mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Netflix'in en çok izlenen yapımlarından La Casa de Papel nedir? La Casa de Papel, kendi ideallerini ve başkaldırısını yansıtmak isteyen, gelir eşitsizliğine ve bu eşitsizliğin dünya üzerindeki artışına dikkat çekme amacında olan profesörün ve ekibinin zekice tasarlanmış aksiyon ve macera dolu soygunlarını konu almaktadır. Netflix'in dünyayı kasıp kavuran dizisi La Casa de Papel'in 4. sezonu hayranları tarafından heyecanla beklenirken, dizinin oyuncuları ve Netflix sevenlerine müjdeyi verdi. Temmuz ayında yayınlanan 3. sezonun ardından 4. sezonunda geleceği duyuruldu. Ve size 4. sezon için bomba haberlerim var. 4. sezonda yeni bir ekip üyesi ve yeşil sahaların en parlak futbolcularından diziye transfer var. Öğrenmek için videomuzu izlemeye devam edin. Hadi gelin geçmiş 3. sezonda neler olmuştu hatırlayalım. Bir suç dehası olan profesör, her biri farklı suç alanlarında uzman olan 8 kişiyi toplar ve yıllardır planını yaptığı İspanya Kraliyet Darphanesi'ni soymak için bir araya getirdiği bu ekibe ıssız ormanın içindeki bir evde 5 ay boyunca tüm planını en ince detayına kadar anlatır. Ekibin üyelerinin gerçek isimlerini ve özel hayatları hakkında kimsenin bilgisi olmayacağı anlaşması yapılır ve her biri şehir adı olarak Berlin, Tokyo, Rio, Nairobi, Moskova, Denver, Helsinki ve Oslo olur. 5 ayın ardından ekip, Salvador Dali maskeleriyle beraber Kraliyet Darphanesi'ne para kağıt balyalarının bulunduğu bir aracın içinde girer. Yanlarında çok sayıda silah ve patlayıcı da içeri sokarlar. Ayrıca o an içeride bulunan herkes için Dali maskesi ve kendi giydikleri tulumlarından getirmişlerdir. Sadece planın beyni olan profesör dışarıda kalarak soygunu organize edecektir. Soygunun duyulmasıyla beraber polis darphaneye baskın düzenleme planı içerisindedir. Ancak hırsızlarla beraber bankada bulunan herkesin aynı kıyafetleri giymesi polisleri çıkmaza sokar. Ayrıca soyguncular rehin aldıkları insanlara sahte silahlar dağıtarak polisin işini tam anlamıyla zorlaştırmışlardır. Profesör soygun dosyasını takip eden bir bayan müfettiş ile planladığı gibi yakınlaşarak polislerin adımlarını takip etmeye çalışır. Ancak bununla da yetinmez. Önceden planladığı gibi rehinelerin ihtiyaçlarını gidermek için sağlık ekibi kılığında giren bir polis memurunun gözlüğüne içerideki dinleyici cihazı taktı. Artık polislerin atacakları her adımdan profesörün ve soygun ekibinin haberi olacaktır. Soyguncular da bir yandan darphanede paraya basarken aynı zamanda profesörün bulunduğu depoya doğru tünel kazarlar. Profesörün mükemmel giden planı, istihbarat almak için sevgili olduğu müfettiş Raquel'e aşık olmasıyla işler karışmaya başlar. Profesörün yaptığı küçük hatalar neticesinde Raquel profesörün kimliğini öğrenir. Raquel profesöre aşık olunca zorla da olsa artık onların bu soygun planına katılmaya karar verir. Ancak polisler çoktan müfettişin profesörle ilişkisini çözmüştür. Ajanlar müfettişi ele geçirip kızının velayetiyle tehdit edip profesörün yerini söylemesini ister. Müfettiş Raquel'in profesörün yerini söylemesiyle beraber ekipler yola çıkar. Ancak oraya vardıklarında artık çok geçtir. Zira Berlin'in kendini feda etmesiyle tüm ekip kazdıkları tünelden profesörün yanına ulaşmayı başarmıştır. Ve günlerce darphanede bastıkları paraları bir kamyonete yükleyip oradan uzaklaşmıştır. Ve soygundan tam bir yıl sonra televizyonda İspanya Kraliyet Darphanesi'nde bir yıl önce yapılan o büyük soygunun haberi vardır. Raquel haberi izlerken profesörün kendisine verdiği fotoğraflar aklına gelir ve onlara bakarken fotoğrafların arkasındaki harita ve sayılara ulaşır. Profesörün soygununun başarılı gerçekleşmesi halinde gidecekleri yerin koordinatlarını müfettişe vermiştir. Müfettiş bu koordinatlara gider ve orada profesör ile ilk tanıştıkları anlardaki gibi yeniden karşılaşır. Bu kapsamlı soygun planıyla hayatları kesişen iki karakter böylece 2. sezonun son anlarında yeniden bir araya gelmiş olur. Gelin bir de kısaca Temmuz ayında yayınlanan 3. sezondan bahsedelim. ¿Cómo vamos a rescatar a Río? Haciendo mucho ruido.
al sistema. Y nosotros somos la resistencia. Y no nos vamos a esconder. ¡Posiciones! Eso es liar la partísima, ¿no? Nunca se ha liado tan parda. Andrés. Fazla ayrıntıya girmeyeceğim çünkü sezon yayına gireli fazla olmadı. Soygundan sonra kaçmayı başaran ekip üyeleri her biri dünyanın farklı yerlerinde zenginliğin sefasını sürerken Rio ile yaşayan Tokyo saklandıkları adadan sıkılıp çıkmak istediğini söyler ve Tokyo adadan ayrılır. İrtibat kurmak için Rio'nun ona telefon vermesi üzerine konuşurken yerleri tespit edilir ve Rio polisler tarafından kaçırılır. Tokyo ise profesöre ulaşır ve Rio'yu kurtarmak için tüm ekibi tekrar toplayıp imkansız gibi gözüken İspanya Merkez Bankası soygun planını harekete geçirmeye başlar. Bu plan aslında Berlin'in yıllar önce tasarladığı bir plan olarak karşımıza çıkar ve biz de ilk bölümden Berlin'in aslında profesörün abisi olduğunu öğrenmiş oluruz. Flashbackleriyle Berlin hasreti giderilmeye çalışırken profesör ekibe eski dostları Martin'i Palermo olarak katarak Merkez Bankası soygun planını gerçekleştirir. Ekibe yeni katılan hırsızlar, yeni rehineler ve her durum için önceden düşünülmüş planlar ile kendilerini bir hırsızdan çok bir direnişçi olarak gören ekip ise arkasına halkı da alarak gerçekleşmesi imkansız gibi görünen bu maceraya atılır. Sezon sonuna doğru profesörle pazarlık yapmak zorunda kalan İspanya polisi Rio'yu teslim ederken sevilen karakterlerden Nairobi'nin vurulması ve Raquel'in yakalanması ile dizinin 3. sezonu 4. sezon için açık kapı bırakarak son bulur. Şimdi akıllarda birçok soru. 4. sezonda neler olacak? Nairobi ölecek mi? Raquel yani Lisbon yakayı ele verdi. Raquel bir köstebek miydi yoksa gerçekten ekibe katılmış mıydı? Eğer öyleyse işi zor. Profesör büyük aşkı Raquel'i kaybettiğini düşünüyor ve bir sonraki adımı ne olacak? İçeri girmek üzere olan askeri ekipler herkesin önünde patlatıldıktan sonra halkın desteği ve bakış açısı değişecek mi? Yeni müfettiş Alice Sierra'nın sırrı ne? Alice Sierra'nın Berlin'in profesöre bahsettiği Tatiana mı yoksa ekipten başka biriyle mi bağlantısı var? Ya da sadece Raquel ile bir koltuk kavgası mı yaşadılar? Rio ve Tokyo aşkı devam edecek mi? Arturo'nun içeri girmesi Denver'dan intikam almak için mi? Yani Denver'ı öldürecek mi? Yoksa kaybettiği aşkı Monica'yı yani Stockholm'u geri kazanmak için mi? Son soygun planında içeriden nasıl çıkacakları hiç bahsedilmedi. Çıkabilecekler mi ya da nasıl çıkacaklar en büyük merak konusu. Ve bunlar gibi aklımızda birçok soru. Gelin şimdi Nairobi hakkında yakaladığımız spoiler'ı sizle paylaşalım. Lübnanlı şarkıcı Elisa Instagram hesabından ekibe katılacağını duyurarak profesör ve ekibiyle çetenin bir parçası olmaya hazırım. Nairobi seni kurtarmaya geliyoruz. Sevgiler Beyrut paylaşımını yaptı. Paylaşımın altına yorum olarak La Casa de Papel resmi Instagram hesabından o maskeyi takma zamanı Beyrut. Çeteye hoş geldin yazıldı. Yeni ekip üyemiz Beyrut'un Nairobi'yi nasıl kurtaracağı merak konusu. Ve gelelim 4. sezonun bir başka transfer bombasına. Dünyanın en çok kazanan futbolcularından Brezilyalı yıldız Neymar, Netflix'in en çok izlenen dizilerinden La Casa de Papel ile anlaştığını duyurdu. La Casa de Papel'in meşhur maskesi ve kırmızı kostümüyle görünen Neymar, paylaşımını hayalimi gerçekleştirerek en sevdiğim dizide rol aldım. Sizi Joao ile tanıştırayım. Teşekkürler La Casa de Papel notuyla paylaştı. Dizinin resmi Twitter hesabı da Neymar'a çeteye hoş geldin yanıtını vererek haberi doğruladı. Neymar'ın dizinin yayında olan 3. sezonunun 6. ve 8. bölümlerde bir karakteri canlandırdığı belirtildi. Ancak Neymar'ın tecavüz soruşturması üzerine sahneleri kesildi. Neymar'ın tecavüz soruşturmasına dava düşünce de Netflix kesilen bölümleri yeniden yayınlama kararı aldı. Yıldız futbolcunun yeni sezonda olup olmayacağı ise henüz netleşmedi. Sizce 4. sezonda neler olacak? Yorumlarınızı bekliyoruz.